Türkiye'nin hatta dünyanın turizm cenneti olan Antalya, gezilecek yerler bakımından oldukça zengin seçeneklere sahiptir. Ayrıca her ilçesinin ayrı bir doğa harikası olduğu bilinen Antalya'da gezilecek yerler listesi ise oldukça uzun olacaktır. Sizlere o yüzden sadece merkeze yakın çevresindeki doğal güzelliklerini sıraladık. Zaten Antalya ilçeleri için kanalımızda ayrı ayrı videolarımızı izleyebilirsiniz. Kısacası Antalya'yı eğer ilk defa ziyaret etmek istiyorsanız, Antalya'yı gezmeye nereden başlamalı? 3 günlük Antalya turunda neler olmalı? Antalya'da gezmek için nereye gidilir gibi sorularınızı bu videomuzda cevaplamaya çalıştık. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Birinci günde Antalya merkezdeki güzel yerleri geziyoruz. İlk rotamız Karalioğlu Parkı Batı Seyir Terası. Antalya'nın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Panoramik Batı Antalya manzarası için uygun noktalardan birisidir. Vakti olanların akşam saatlerinde buraya gelip günü burada batırmasını öneririm. Bir sonraki rotamız Hadrian Kale Kapısı. Antik limanı çevreleyen surlar üzerinde, Atatürk Caddesi'nde yer alan Hadrianus Kapısı, Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi dolayısıyla yaptırılmıştır. İmparator, kente bu görkemli kapıdan giriş yapmıştır. Bu tarihi yerden çıkıp başka bir tarihi yapı olan Antalya Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Antalya'nın sembol yapıları arasında yer alan Saat Kulesi, Cumhuriyet Caddesi'nde ve Antalyalıların en çok tercih ettiği buluşma noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Eğer yorulduysanız ve karnınız acıktıysa Saat Kulesi'nin etrafındaki Antalya Dönerciler Çarşısı'nda dönerini tatmanızı öneririm. Ayrıca Antalya yemekleri ve restoranları videomuzu kanalımızda izleyebilirsiniz. Antalya'yı biraz yukarıdan seyretmek isterseniz adresiniz Kaleiçi Panoramik Asansör olacaktır. Kaleiçi Panoramik Asansör, tarihi alanı gezerken etrafını daha geniş açıdan görmek isteyenlerin tercih edebileceği bir yer olup bu asansör sayesinde kale içindeki tarihi yapıları tüm detayıyla görebilecek, alanın kısa bir haritasını çıkartabileceksiniz. Şimdi ise Antalya Konyaaltı plajına gidiyoruz. Yazın serinlemek isteyenler için Türkiye'nin mavi bayraklı plajlarından biridir. Yazın gündüz plaj, gece ise piknik ve serinleme alanı gibi kullanılır. Eğer gezmek isterseniz ise plaj içerisinde kocaman Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi bulunuyor. Bu parkta eğlenmeye, tatile, alışveriş ve yemek içmeye dair hemen her şeyi bulabilirsiniz. Biraz da eğlenmek isterseniz Antalya Akvaryumu ziyaret edebilirsiniz. Modern mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken eğlence merkezinde tam 40 adet tematik akvaryum yer alıyor. Ancak 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumu da kesinlikle görülmeye değer. Ayrıca yağmur ormanlarındaki vahşilik, mağara ve çöllerdeki yaşam çok gerçekçi bir atmosfer ile yansıtılıyor. Birçok kompleksten oluşan yapı akvaryumun yanında Snow World Ace Museum, Wild Park, Face 2 Face, Wax Museum, XD Sinema, VR360 yani sanal gerçeklik ile gezinti ve birçok eğitimin yanında çeşitli aktivite imkanları da sunmaktadır. Bir sonraki durağımız Tünektepe Teleferik. 1993 yılından bu yana hizmet veren ve birçok kişiye Antalya'nın panoramik görüntüsünü sunan Tünektepe Teleferik tesisleri, buraya ismini veren Tünektepe Dağı'nın zirvesinde bulunuyor. Antalya'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan teleferikten şehrin ve çevresinin panoramik manzarasını izleyebilirsiniz. Merkezdeki son adresimiz ise Antalya Hayvanat Bahçesi. Toplam yaşam alanı 400 dönüm olan Hayvanat Bahçesi, Türkiye'de hizmete açılmış benzerlerinin en büyüğüdür. Hayvanat Bahçesi'nin çevresinde yer alan mesire alanlarında piknik için uygun ortamlar da yer almaktadır. Hayvanat Bahçesi'ni gezdikten sonra hemen yanı başında çocuklarınızın en çok eğleneceği bir yere gidiyoruz. Buranın ismi ise Park Fantastik. Parkta her yaşa ve eğlence zevkine uygun aktiviteler sunuluyor. Park Fantastik'te paintball, ATV, dağ kızağı, go-kart, ip parkuru, zipline, kepçe park, zorbing, at maneci gibi çok çeşitli ve aksiyonlu aktivite olanakları var.
İkinci günde ise merkezden uzak gezilecek yerlere gidelim. Yine bu rotaları oluştururken siz gezerken yorulmayın diye birbirine yakın mesafede olmasına dikkat ettik. İlk rotamız Düden Şelalesi. Piknik ve mesire alanları da yer alan doğa harikasının çevresinde, etrafında doğa yürüyüşleri gerçekleştirip güzel fotoğraflar çekebileceğiniz gibi kahvaltı mekanları, ayrıca da çeşitli restoranlar, kafeler ve dinlenme alanlarında da güzel vakit geçirebilirsiniz. Antalya şehrinden özel araç ile ulaşım yaklaşık 24 dakika sürmektedir. Hemen yakınında bulunan Kepez Masal Parkı'na gidiyoruz. Çoğu çocuk masallara bayılır, sevdikleri çizgi filmleri heyecanla takip eder, onların bu keyifli dünyaları Kepez Masal Parkı ile biraz daha somutlaşıyor. Tematik Masal Parkı'nın her bir yanı çocukların bayıldıkları masal ve çizgi film kahramanları ile dolu olup hatta sadece çocuklar değil birçok yetişkin de parkta oldukça eğlenceli anlar yaşadıklarını söylüyorlar. Bir başka rotamız ise Sandland Kum Heykel Müzesi. Antalya'da gidebileceğiniz enteresan müze seçeneklerinden biri de Sandland Kum Heykel Müzesi. Burası yerli çok sayıda sanatçının yüzlerce kumdan eserinin sergilendiği yer olup, dünya çapında ünlü heykel müzesi Antalya'nın en popüler kumsallarından biri olan Nera plajında bulunuyor. Şimdi ise tarihi bir kente gidiyoruz. Perge Antik Kenti. Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen alanlarından olan Perge Antik Kenti, Roma döneminde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmayı başardı. Antik kent içerisinde tiyatro, stadyum, agora, hamam, tapınak gibi birçok alan bulunuyor. Stadyum ise Roma döneminde özellikle gladyatör dövüşleri için kullanılan bir alandı. Biraz serinlemek isterseniz adresimiz Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı. Merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kurşunlu Şelalesi bölgenin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olup çevresini seven zengin bitki çeşitliliğiyle görenleri adeta büyüleyen ve haftanın her günü sabah 8 ile akşam 8 saatleri arasında ziyaret ediliyor. Şimdi ziyaret edeceğimiz yerler ise tarihi antik kentler, ilki Silyon Antik Kent. Antalya Serik ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan Aspendos ve Perge arasında yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuş yerleşim yeridir. Bergama Krallığı'na bağlı olarak bugünkü Yanköy köyü yakınlarında bulunan Koçhisar Tepesi'nde kurulmuştur. Silyon Antik Kenti'ni gezmek isterseniz, direkt caminin karşısında yer alan Silyon Kafe'ye gidin ve burayı işleten baba oğul sizi en iyi şekilde yönlendirecektir. İkinci antik kentimiz ise Aspendos Antik Kenti. Antalya'ya yakın yerler arasında Aspendos Antik Tiyatro başı çekiyor. Serik ilçesinde bulunan tiyatronun en dikkat çekici özelliği Roma dönemine ait olup günümüze kadar çok iyi korunmasıdır. Görkemli yapısıyla ziyaretçileri büyüleyen antik dönem Roma tiyatrosu, bugün de o devre ait en seçkin yapılar arasında gösteriliyor. Ayrıca yaz aylarında opera bale festivallerine de katılabilirsiniz. Hypnotics Cable Park Antalya. Türkiye'nin ilk cable ski parkı, 200 dönümlük arazi üzerinde, 90 dönümlük 3 ayrı göletten meydana geliyor. Hypnotics Cable Park'taki yaklaşık 170 cm derinliğindeki 3 gölet, toroslardan doğarak Akdeniz'e dökülen sularla sürekli besleniyor ve bu şekilde suların doğal yollarla devir daim sağlanıyor. Ve 3. günde ise Antalya'nın kuzeyine yani Isparta'ya doğru yer alan doğal güzelliklere geçiyoruz. İlk rotamız Kocaçay Şelalesi. Kocaçay Şelalesi bir diğer adıyla Ekşili Şelalesi olarak da bilinmektedir. Ekşili köyünün sınırları içerisinde yer alan şelale, Hatipler Göleti ile Ekşili Göleti arasında kalıyor. Şelale bulunduğu alanda doğal bir havuz oluşturmaktadır. Akan suyun yatağında yeşil bir havuz görüntüsü vardır ve etrafında genişçe bir oturma, piknik ve kamp yapmak için düzlükler bulunmaktadır. Hemen yakınında ise Ekşili Göleti'ne gidebilirsiniz.
Yemyeşil bir doğanın ortasında çam ağaçlarıyla çevrili Ekşili Göleti, Antalya merkeze 40 kilometre mesafede, Döşemealtı ilçesi Ekşili mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Kenarına kadar araçlarla ulaşımın mümkün olduğu gölet, hafta sonu şehirden uzaklaşmak isteyenler için sessizliği ve dinginliği hissedecekleri keyifli alternatifler arasında yer alıyor. Şimdi ise Türkiye'nin tarihte içinde insanların yaşamış olduğu ve bilinen en büyük mağarasına gidiyoruz, Karain Mağarası. Karain Mağarası aynı zamanda Anadolu ve Yakın Doğu tarihi açısından önemli bir paleolitik merkezdir. Mağara duvarlarında taş devri yani paleolitik çağın evrelerinden günümüze kadar ulaşan çoğu avlanma temalı resimler bulunduğu gibi, mağara içinde de o dönemlerden kalma taşlardan ve kemiklerden yapılmış çok çeşitli aletler, insan ve hayvan kemikleri yer almaktadır. Termessos Antik Kenti. Antalya Korkuteli yolunun 12. kilometresinde sol tarafta Güllük Dağı Termessos Milli Parkı girişi, sağ tarafta ise Karain Mağarası yolu yer almaktadır. Aynı güzergahtan Antalya'ya dönerseniz dönüşte Güver Kanyonu Tabiat Parkı'na uğrayabilirsiniz. Milli Park'ın girişinde ücret ödenmektedir, giriş ücreti 70 TL'dir. Girişte çok güzel düzenlenmiş piknik alanları yer almaktadır. Ücret ödediğiniz gişeden basılı broşür alabilirsiniz. Burada dilerseniz görevlilerin vereceği detaylı bir yerleşim planının resmini telefonunuzla çekebilirsiniz. Güver Uçurumu. Aynı zamanda içerisinde kanyonun da yer aldığı uçurum yaklaşık olarak 115 metre yükseklikte yer alıyor. Eşsiz manzarası ve zengin bitki örtüsüyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunması ile ünlü bir yer olan uçurum yüzey sularının karstik aşındırması nedeniyle oluşmuştur. Uçurumun alt kısmında ise şelaleler ve su havuzları bulunuyor. Güver Uçurumu, doğa yürüyüşü, kampçılık ve fotoğrafçılık için ideal bir yer olarak biliniyor. Ayrıca Güver Uçurumu araç trafiğine kapalı olduğu için yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüş sonunda görebiliyorsunuz. Kapuz Kanyonu. Antalya Konyaaltı sınırları içinde bulunan Kapuz Kanyonu, son senelerin en popüler doğa harikalarından birisidir. Aşağı Karaman mevkiinde bulunan kanyonu Antalya merkezden ulaşım oldukça kolaydır. İki büyük yamacın arasından akan yemyeşil serin ve berrak suyu görenleri büyülemektedir. Ailecek gidebileceğiniz Kapuz Kanyonu çevresinde araç park etmeye uygun yerler vardır. Yine kanyonun yakınında ailecek piknik yapabileceğiniz, oturup dinlenebileceğiniz gölgelik ağaç altları mevcuttur. Doyran Göleti. Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Akdamlar mevkiinde bulunan Doyran Göleti eşsiz güzelliğiyle son zamanlarda doğa severler için bir kaçış rotası olmuştur. Hem merkeze yakınlığı hem sakin ve huzurlu görüntüsü sebebiyle Antalyalılar tarafından oldukça popülerdir. Doyran Göleti'nde birçok aktivite imkanı da vardır ancak şunu bilmelisiniz ki gölün çevresinde bir işletme yoktur. Doyran Göleti kamp alanı. Aracınızı bırakıp girişin solunda bulunan ağaçlık alana girerseniz burası biraz daha yukarıda kalıyor ve gölü yukarıdan daha güzel izlemenize olanak sağlıyor. Yine sık ağaçlar sayesinde günün her saati de gölgede olup bu alana gerekli ekipmanları getirirseniz çok keyifli bir kamp gerçekleştirebilirsiniz. Geyikbayırı Şelalesi. Geyikbayırı Şelalesi, Antalya ilinin Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı köyünde yer almaktadır. Halk arasında Geyikbayırı su kenarı olarak da bilinmektedir. Gizli kalmış bir bölge olan Geyikbayırı Şelalesi, Likya yolu başlangıç noktasından girilerek içeri doğru araçla Çakıl yoldan kısa bir sürüş ile ulaşılmaktadır. Geyikbayırı suyunda kamp, piknik ve mangal, yüzme, balık tutma gibi aktiviteler yapılabilmektedir. Ailecek hafta sonunu Antalya'nın sıcağından kaçarak Geyikbayırı Şelalesi'nde geçirebilirsiniz. Ayrıca köy içerisinde bulunan girişlerin ücretsiz olduğu Geyikbayırı Mağarası'na uğrayabilirsiniz. Mağaranın içerisindeki sarkıt ve dikitler, son derece ilgi çekici bir görünüm sergiliyor. Mağarayı ziyaret ettiğinizde, 1300 tırmanış rotasıyla, Türkiye'nin en büyük kaya tırmanış bölgesi olan, Avrupa ve dünyada en önemli tırmanış merkezleri arasında gösterilen Geyikbayırı'nı keşfe çıkabilirsiniz.
Karadere Göleti. Devlet Su İşleri Karadere Göleti Barajı, Antalya ilinin Konyaaltı ilçesinde yer almaktadır. Konyaaltı denilince hemen merkezde zannedilmesin, Antalya merkez ile Karadere Göleti arası 46 kilometredir. Karadere Göleti yüksek bir kesimde bol temiz hava ve yemyeşil ormanlar ile çevrilidir. Gölün kendine has bir suyu ve berraklığı vardır. Manzara etkileyici ve sakindir. Ailecek Karadere Göleti gezisi yapabilir, göl kenarında piknik yapabilir, serin suyunda yüzebilirsiniz. Şimdi ise sahil tarafına doğru iniyoruz ve harika mesire alanına gidiyoruz. Sarısu Mesire Alanı. Antalya'nın en büyük piknik alanlarından biri olan Sarısu Mesire Alanı, yaz-kış kullanılabilen içinde otopark, halk plajı, çardaklar, mangal yakma yerleri, mutfak tezgahı, çeşme ve tuvaletleriyle ihtiyaç duyulabilecek her şeyi içinde barındırmaktadır. Sarısu Mesire Alanı'na mangalınızı ve yiyeceklerini dışarıdan kendiniz getirebildiğiniz gibi, içeride bulunan büfelerden de istediğiniz temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Belediyenin büfeleri olduğu için fiyatları uygundur. Beldibi Gizlikoy. Antalya Beldibi Gizlikoyu, Konyaaltı ilçesine bağlıdır. Halk arasında Gizlikoy olarak bilinse de Çöplük Koyu olarak geçmektedir. Koy adını gizli saklı kalmış olmasında almaktadır. Hafif patika çakıl karışık bir yoldan aşağıya bir iniş gerçekleştirmek gerekiyor. Gizlikoy'a giderken, muhteşem manzarası ve Maldivleri andıran suyu ile çekilen bütün zorluklara değdiğini de söyleyebiliriz. Beldibi Gizlikoy'da günübirlik vakit geçirilebileceği gibi, kamp yapma imkanı da vardır. Ailecek piknik yapabilir, serin ve berrak suyunda yüzebilirsiniz. Göynük Kanyonu. Antalya Kemer Yolu üzerinde bulunan Göynük, küçük bir tatil beldesi olarak biliniyor. İyi düzenlenmiş yürüyüş yollarına ev sahipliği yapan, kamp alanlarını bulunduran ve adrenalin dolu bir macera yaşayabileceğiniz tel köprülere yer veren Göynük Kanyonu, Antalya'nın en heyecanlı yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Göynük Kanyonu'nda jip ve motosiklet turlarına katılabilir, paintball ya da tırmanma gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Likya Yolu. Fethiye sahillerine kadar uzanan oldukça uzun bir yol olan Likya Yolu, Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan 35 kilometrelik dünyaca ünlü bir antik yol olup dünyanın en güzel 10 yürüyüş yolundan biri olma özelliğine sahip. Özellikle yolu Teke Yarımadası antik kentlerini birbirine bağlıyor. Likya yolunda ilerlediğiniz süre boyunca büyüleyici doğa manzaralarını görebilir ve tüm dünyadan doğa yürüyüşü tutkunları ile bir arada yürüme şansı yakalayabilirsiniz. Yine aynı güzergah üzerinde olan Olimpos Teleferik ve Olimpos Antik Kenti'ne ve Çıralı'ya uğrayabilirsiniz. Ayrıca daha çok gezilecek ve uzak olan yerlerden, Tazı Kanyonu, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Side Antik Kenti, Manavgat Şelalesi, Ormana Düğmeli Evler ve Sarıhacılar Köyü Müzesi'ne de gidebilirsiniz. Bu güzel yerler Antalya ilçelerinde olduğu için ayrı ayrı olarak Antalya ilçe videolarını kanalımızda veya bu videonun açıklama kısmındaki linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler dileriz.